2019 yılı sonlarında ortaya çıkan yeni tip koronavirüs, bir yılı aşkın süredir tüm dünyayı etkisi altına alan bir pandemiye dönüştü ve hayatımızın merkezine yerleşmiş durumda. Alışkanlıklarımızı, yaşam biçimimizi, çalışma şeklimizi, sosyal ilişkilerimizi salgın şartlarına göre belirliyoruz. Bir yandan kendimizi fiziksel olarak virüsten korumaya çalışırken, diğer yandan ise koronavirüs hakkında süregelen gelişmeleri takip etmeye, anlamaya ve gerekli önlemleri almaya çalışıyoruz. Salgının bizlerde yarattığı fiziksel ve psikolojik hasarlar var elbette. Ancak bu hasarları mümkün olduğunca azaltmak için en güvenli yolun doğru bilgiden geçtiğini biliyoruz. Doğru bilgiye ulaşma ihtiyacı ise elbette bizi bilgi kaynaklarının güvenilirliğine götürüyor. Ve infodemi ile mücadele etmek, salgın ile baş etmenin en önemli aşamalarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Koronavirüs ile tanıştığımız 2019 yılında TÜİK, Türkiye'de genel internet kullanım oranını %75,3 olarak açıkladı. 2020 yılında ise bu oran %79'a çıktı. Mesajlaşma, sosyal medya kullanımı ve çevrim içi haber okuma gibi alışkanlıklar, internet kullanma nedenlerimizin en üst sıralarında yer alıyor. Dolayısıyla bir grup için geleneksel medya kanalları hala ana haber kaynağı olmaya devam ederken, İnternet aracılığıyla edinilen haber ve bilgi oranında her geçen yıl artış olduğu görülüyor. Bilgi akışına yönelik denetimin oldukça zor olduğu internet ortamı da böylelikle yanlış bilginin en hızlı yayıldığı yer olarak karşımıza çıkıyor. Bizler infodemi eğitimi ile öncelikle bizzat tanıklık ettiğimiz pandemi örneğinden yola çıkarak deprem gibi doğal afetler veya terör saldırıları gibi kriz dönemlerinde hızla yayılan yanlış bilgiyi fark etmeyi, tartışmayı ve neden olduğu sorunları görünür kılmayı amaçladık. Doğru bilgiye nasıl erişebileceğimizi birlikte keşfederken, sosyal medyada, çevrim içi mecralarda, mesajlaşma gruplarında veya geleneksel medya araçlarında karşılaştığımız bilgi kirliliğine karşı şüphe kasımızı geliştirmenin, bir durup düşünmenin ve sorgulamaya öğrenmenin yollarını aradık. İnfodemi eğitiminde öncelikle eğitime adını veren infodemi kelimesini anlamaya çalıştık. Bilgi düzensizliklerinin türlerini çeşitli örneklerle inceledik. İnfodeminin zarar verme amacı taşımadan yayılan bir yanlış bilgi türü olmasının yanı sıra nasıl hızla yayılabildiği, hangi kanallar aracılığıyla dolaşıma girdiği ve ne tür sonuçlar doğurabildiğini anlamak bu noktada önemliydi. İlk dersimizde aynı zamanda yanlış bilgi biçimlerini örnekler üzerinden ele aldık ve sosyal medya ya da geleneksel medyada karşılaştığımız bu biçimler hakkında farkındalık oluşturmaya çalıştık. Yine bu derste infodeminin pandemiyle mücadelede yarattığı zorluklara değinirken, aynı zamanda bireylerin korku ve panik yaşadığı dönemlerde hızlı bilgi arayışında ne tür risklerle karşı karşıya kaldıklarını ve yanlış bilgiyi yaymadaki psikolojik nedenleri tartıştık. Böylelikle infodemiyi ve diğer bilgi düzensizliklerini fark edebilir kılmaya ve infodemi hakkında eleştirel bir bakış açısı sunmaya çalıştık. Bir sonraki bilgi ekosistemi dersinde öncelikle bilgi üretimi ve dağıtımında hızla değişen internet teknolojilerinin rolünü, dijital medya sistemini ve bu dönüşümde yanlış bilginin yayılmasının nasıl önemli bir sorun haline geldiğini tartışmaya çalıştık. Günümüz bilgi ekosisteminin bilgiyi kolay ve hızlı üretebilir hale gelmesi, aynı zamanda yayılan bilginin denetlenmesini de oldukça zor kılmakta. Geleneksel medyaya duyulan güvenin de gitgide azaldığı bu dönemde aklımızdaki bazı sorulara çevrim içi platformlarda yanıt ararken bahsettiğimiz denetim eksikliğinin yaratacağı tehlikeleri de aklımızın bir köşesinde tutmamız gerekiyor. Bu bölümde aynı zamanda sosyal medya platform mimarileri başlığı altında birçoğumuzun günlük hayatının vazgeçilmezi olan Twitter, Facebook, Instagram gibi sosyal medya platformlarının işleyiş biçimlerini ve infodemi konusunda ne tür etkileri olduğunu ele aldık. Ve yanlış bilginin yayılımına karşı eleştirel bakışın güçlendirilmesine katkı sunmayı amaçladık. Böylelikle hem dijital hem de geleneksel medyada yanlış bilginin yayılımına dair kapsamlı bir inceleme gerçekleştirdik. Covid-19 pandemisi tüm dünyada siyasal ve sosyal ikliminde dönüşüm yaşadığı bir zaman dilimine denk geldi. Dolayısıyla pandemi süresince yaşanan küresel ve yerel gelişmeler
Aynı zamanda hakikat sonrası tartışmalar ile gündeme gelen bazı kavramların da görünürlüğünü arttırdı. Siyasal kutuplaşmanın artmasına paralel olarak sosyal medya platformlarında da troller, botlar ve algoritmalar aracılığıyla güçlenen ayrışma ortamı beraberinde yankı odalarını, filtre balonlarını ve suskunluk sarmallarını getirdi. Biz de bu tartışmaları yürüttüğümüz dersimizde infodeminin yayılması ile kutuplaşmanın nasıl ilişkilendiğini ortaya koymaya çalıştık. Hakikat sonrası dönemin bilim karşıtlığını doğuran özellikleri çerçevesinde günümüz COVID-19 pandemisini nasıl deneyimlediğimizi tartışmaya açtık. Ayrıca yine bu dönemde hızla yayılan yanlış bilginin beraberinde getirdiği komplo teorileri ve aşı karşıtlığı tartışmalarına yakından bakmaya çalıştık. İnfodemi ile mücadelede en önemli noktalardan olan komplo teorileri ve aşı karşıtlığını psikolojik yönleriyle de ele almaya çalışırken, bunlara yönelik farkındalık ve eleştirel bakışın oluşmasına katkı sağladığımızı umuyoruz. Eğitimimizde COVID-19 döneminde yalanlar ve gerçekler başlığı altında, salgın döneminde en sık karşılaştığımız ve hızla yayılan yanlış bilgi örneklerine, komplo teorilerine yine aşı karşıtlığına da yer verdik. Bu tartışmaların yanı sıra infodemi ile mücadelede güçlenmemizi sağlayacak sağlık okuryazarlığına da yakından baktık. İnfodeminin yayılmasının oluşturduğu en büyük tehlike olan kamu sağlığı tehdidine karşı farkındalık yaratılmasının ve bireylerde özellikle sağlık alanında karşılaşılan bilgiler hakkında sorgulama bilinci oluşturmanın önemli olduğunun bir kez daha altını çizmek gerekiyor. İnfodeminin toplumsal etkilerini tartıştığımız bir sonraki derste konuyla ilgili yürütülmüş bazı araştırma projelerine yer verdik. Pandemide bireylerin medya kullanım pratikleri ve yanlış bilgi konusunda kulak verdik. Yaşlıların yanlış bilgi karşısındaki davranış ve deneyimleri hakkında bilinçlendik ve infodemi ile mücadelede bireylerin yanlış bilgi karşısındaki tutumlarını anlamak ve infodeminin önlenmesinde ne tür mekanizmaların geliştirilebileceğini düşünmek için ortaya konan araştırma bulgularını dinledik. İnfodemi ile mücadelede değinilmesi gereken en önemli noktalardan biri de elbette ki doğrulama kontrolü yani fact-checking konusuna yakından bakmaktı. Türkiye'deki iki önemli doğrulama kuruluşundan infodemi ile mücadelede doğrulamanın önemini ve yürüttükleri çalışmaları dinledik. Yine bu derste doğrulama yöntemlerinin neler olduğunu, bireysel olarak nasıl doğrulama yapabileceğimizin ipuçlarını öğrendik. Ve yanlış bilgiyi fark etmek, yayılmasına engel olmak için nelere dikkat etmemiz gerektiğine yakından bakmaya çalıştık. Son olarak eğitimimizde COVID-19 salgınının yönetiminde önemli görev ve sorumluluğu olan uluslararası ve yerel kuruluşlara yer verdik. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu, Türk Tabipleri Birliği, UNESCO ve Dünya Sağlık Örgütü'nden konuklarımız, bu kurumların infodemiye karşı yaklaşımlarını, aldıkları önlemleri ve dikkat çektikleri noktaları bizlerle paylaştılar. Küresel çapta toplumun tüm bileşenlerini etkisi altına alan koronavirüs salgınında ilgili kurumların ve aktörlerin attığı adımlara kulak vermenin infodemi ile mücadeleyi güçlendireceği kanısındayız. İnfodemiyi pek çok farklı yönden anlamaya ve anlatmaya çalıştığımız eğitimimizde amacımız infodemi ile mücadeleyi öğrenmek, birlikte güçlenmek ve farkındalık kazanmak oldu. Bu amaçta bize katkı sunarak infodemi ile ilgili bilgi ve tecrübelerini aktaran tüm konuklarımıza katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Yürüttüğümüz tartışmalar ve edindiğimiz bilgiler ışığında bugün COVID-19 pandemisinde, gelecekte de olası pandemi, doğal afet veya diğer farklı kriz dönemlerinde yanlış bilginin yayılmasını önlemeye yönelik atılacak adımlara katkı sağlamış olduğumuzu umuyoruz.